bence artık AB üyeliğini de konuşmuyor olmamız lazım Türkiye için. Yani ben artık Hı hı hı. desteklemiyorum da onu da çok açık söyleyeyim. Çünkü yaş ilerledikten sonra evlenmek zorlaşıyor Ekrem. Hatta bu bir rapor değil aslında. Hani Avrupa ekonomisinin otopsi raporu gibi Aynen. bir Doğru, şeydi. bravo. Adam Evet, çıktı çünkü dedi ya bunları yapacağız dedi ya da yavaş yavaş öleceğiz dedi artık. Daha ne desin? öleceğiz dedi. Evet. Oo, Buldum değerli hatta. izleyenler bakın hiçbir yerde Evet, bak. bulamazsınız. Sizin için yeni bir analiz yaptım. Avrupa Birliği Hindistan gibi ülkelerle de evleniyor. Düğün masrafını Türkiye'ye yıkıyor. Bir de bulaşığı da Türkiye'ye yıkatıyor. Tamam mı? Hani şeyde. Üstelik altınlardan hiçbirini almıyoruz. 30 milyar dolar Türkiye'nin AB'ye ihracatının yaklaşık %25'ini oluşturuyor. Bravo. Bu çok ciddi bir rakam. Herkese merhaba. Burası Çok Önemli Podcast'in 2. bölümüne hoş geldiniz. Değerli dostum Ekrem'le beraberiz yine bir cumartesi Hoş sabahı. geldiniz. İstanbul güneşli, Ankara nasıl hava? İdare eder abi. Tam bir Ankara havası. Gri bir şehir Ha. varlığını sürdürüyor. Sıkıntı yok. Eyvallah. Sabah kalorifer, öğlen klima diyorsun. Bizde artık bu aralar hep kalorifer ama Ha. şey yok. Bir tesiri yok bazen. Öyle söyleyeyim Eyvallah. sana. Şimdi hemen duyurumuzu yapalım. Abone olmayı unutmayın Türkiye Raporu YouTube kanalına. Bir de bu tabii çok beğeneceğiniz bu podcast'i de herkese yollamayı unutmayın. Şimdi 2 haftadır kıyamet kopuyor Türkiye'de değil mi? Avrupa Birliği, Hindistan ve Mercosur ülkeleriyle serbest ticaret anlaşması imzalayınca bir anda bizim aklımıza hop ya ne oluyor biz bu işin dışında mı kalıyoruz? İşte Gümrük Birliği zaten çok kötü bir anlaşma. Bir yandan çıkalım diyenler, bir yandan başka bir şey diyenler. Ben de bugün Dünya Gazetesi'nde bir yazım çıktı. Ekrem daha okumamışsındır diye düşünüyorum. Çünkü sabah Musak'ta Görmedim. niye okuyasın? AB'nin stratejik körlüğü üzerine bir şeyler yazdım. Bir yandan da bir Made in Europe diye bir şey çıktı başımıza. Avrupa'nın belirli alanlardaki üretimi kendi içinde tedariğini önceliklendiren bir politika seti aslında. Tabii daha detaylarını bilmiyoruz. Sadece kabaca ne olduğunu biliyoruz ama özellikle otomotiv sektörü için önemli bir oluşturuyor. Bütün bunları konuşacağız. Ya abi şu çok Gümrük Birliği'nden çıkalım. İşte ondan sonra yok AB'ye üye olalım. Anladın mı? Hani ya bir uç ya diğer uç. Anlatabildim mi? Yani Abi biz çünkü ya benim olursun ya kara toprağın. Bizim moda her Aynen zaman öyle. o. Böyle şey yok. Ya Onun arkadaşlar sonucu. gerek yok. Arada çözümler var. Yani sene olmuş 2026 böyle ya benimsin ya kara toprağınsın demenin alemi yok. Gümrük Birliği'nin hakikaten çalışmayan tarafları var. Yani en barizi de ne? Sonuç olarak Avrupa Birliği gidip başka bir yerle serbest ticaret anlaşması yaptığında Türkiye bundan doğrudan etkileniyor. Fakat Türkiye bir söz sahibi değil buradan. Neden böyle? Çünkü 95'te bu iş yapılırken bir AB üyelik perspektifi vardı ve Türkiye'nin AB'ye üye olacağı düşünülüyordu ve sonunda bu karar verme, bu müzakere süreçlerinin parçası olacağı düşünüyordu. Ama bugün geldiğimiz yerde Türkiye'nin AB üyeliği diye bir şey söz konusu değil. Bu arada şunu söyleyeyim, bence artık AB üyeliğini de konuşmuyor olmamız lazım Türkiye için. Yani ben artık desteklemiyorum da onu da çok açık söyleyeyim. Çünkü yaş ilerledikten sonra evlenmek zorlaşıyor Ekrem. Anladın mı? Herkesin kendi Doğru huyları abi. oluyor, parası pulu oluyor, alışkanlıkları oluyor falan. Yaş 40'ı geçtikten sonra evlenmek zor iş yani. Dolayısıyla bence bu AB üyeliği işinde bence artık başka bir yere evirmek lazım. Yani AB-Türkiye birlikteliği nasıl olur'a evirmek lazım. Orada AB-İngiltere arasındaki ilişki nasıl gelişiyor ona bakmak lazım. Yeni bir model oluşturmak lazım ama bugün konumuz o değil. Bugün şeyi konuşacağız. Bu Hindistan Anlaşması, Mercosur Anlaşması ne anlamaya geliyor Türkiye Hı hı. için? Made in Europe'la bunun alakasını ve nasıl ileri gidebiliriz? Sen çok güzel bir Şimdi not yazdın. Bu yayınlandı mı? yazdım. Yok daha yayınlanmadı. Haftaya yayınlanacak büyük Tamam. ihtimalle. Ama bağlantısı güzel bence. Hani ya Made in Europe bir anda böyle hani daha korumacı bir aslında kavramsal örgüye sahip. Sonuçta hani ABD işte Fransa falan bunu desteklerken böyle Danimarka, İsveç gibi ülkelerin pek desteklemediği bir setup'tı. İşte maliyetlerimiz artabilir, biz pahalı ülkeleriz falan gibi kaygıların olduğu ama AB'yi kendi içinde daha da böyle tedarik zinciri perspektifinden entegre çalışan bir yaklaşımdı. Sonra biz bunu konuşurken de işte Made in Europe sonra Safe çıktı falan böyle Hı hani hı. böyle bir çerçeveyi tartışmaya, anlamaya çalışırken bir anda böyle Avrupa Birliği tokat gibi hemen hızlıca böyle 20 yıldır raflarda olan sürekli böyle amanın buna ne gerek var denen 2 tane anlaşma tak diye önümüze çıktı. Mercosur'u imzaladı. Hindistan gene işte yürürlüğe girecek pek yakında. Ekrem bir lafını Eee böleceğim. Şimdi bak şöyle de bir tavır içerisindeyiz. Ya nereden çıktı bunlar? Kardeşim heh, bu
biliyorduk biz bunun geleceğini. Bir kere onu söylemek Tabii, lazım. tabii. Çünkü Avrupa Birliği 2-3 yıldır bütün belgelerinde Open Strategic Autonomy diye bir kavramı ön plana atıyor, tamam mı? Ne açık stratejik otonomi. Açık stratejik otonomi ne demek? Bir yandan kendi içindeki üretimi destekleyecek, üretimin kendi içine dönmesini destekleyecek politikaları hayata alırken diğer yandan da open kısmı burada geliyor. Dünyayla ilişkilerini geliştirecek. Yani tek taraflı, Aynen öyle. tek bir yere bağımlı hale gelmeyecek. Tam da yaptığı bu. Made in Tam Europe, olarak kendi içerisindeki üretim kapasitesini artırmaya yönelik bir hareket. Mercosur ve Hindistan anlaşması da bu işin open tarafı, açık tarafı. Yani dünyada farklı partnerler bulma, işte Hı hı. Çin'in üretim kapasitesine bağlı kalmama, ne bileyim SAFE gibi şeylerle Amerika'nın askeri kapasitesine bağımlı kalmama gibi şeyler yapıyorlar. Ve Avrupalılar bunu yapacağını ya söylüyor, belgelerinde bu yer alıyor. Biz Tabii. yıllardır anlatmaya çalışıyoruz ya bu adamlar Open Strategic Autonomy diye bir kavram geliştirdiler. Bunu işte şu anda onun uygulamasını görüyoruz aslında. Yani neden buraya geldiğimizi de bir izleyenlere anlatalım. Evet. Şimdi şeye de biraz dalmaya çalışalım. Hani neden Avrupa bu noktaya geldi ama tabii kafa karışıklığının temel sebeplerinden biri de şu. Hani Avrupa dedin mi aslında tarihsel olarak en büyük inovasyonu regülasyon olan bir yapıdan bahsediyorsun. Yani Evet. adamların en büyük inovasyonu regülasyon kavramı ve yavaşlık hani bürokrasi. Ya birliğin kendi yapısı yavaş. Dolayısıyla hani bu kadar regülasyonun olduğu bir ortamda aslında pek de böyle hani regülasyon standartlara uyum konusunda parlak olmayan 2 ülkeyle bu kadar hızlı anlaşma yapılması da insanların kafasını karıştırdı ama Hı hı. ikisinin de arkasında bayağı aslında mantıklı bir zemin ya da, işte, rasyonel bir çerçeve var. Ama Avrupa niye bu duruma geldi sorusu bence burada anlamlı. Hadi gel seninle beraber biraz şeyi tartışalım, hani, Avrupa'nın o ışıklı vitrininin arkasında neler var? Bu mutfak ne durumda? Çünkü, veriler oradaki işlerin de pek yolunda olmadığını gösteriyor. Hatta 2024 yılında aslında bütün bu gerçeklikleri böyle Avrupa ülkelerinin suratına tokat gibi çarpan bir Mario Draghi. Draghi raporu vardı. Tabii. Evet. Hatta bu bir rapor değil aslında. Hani Avrupa ekonomisinin otopsi raporu gibi Aynen. bir Doğru, şeydi. bravo. Adam Evet. çıktı şey Çünkü dedi, ya bunları yapacağız dedi ya da yavaş yavaş öleceğiz dedi artık. Daha ne desin? öleceğiz dedi. Evet. Hiç şeyi yok. Yani hatta Draghi raporda işte Avrupa ekonomisinin şu anki durumunu tarif ederken şöyle bir ifade kullanıyor. İşte yavaş bir can çekişme. Senin dediğin Evet. hikaye aslında. Peki koca kıta neden can çekişiyor değil mi abi? Hani ana soru bu. Bu da tam böyle ilk bölümde tartıştığımız meseleye getiriyor bizi. Neyi Verimlilik tartışmıştık? meselesine geliyor değil mi? Verimlilik. Harikasın. Aynen. Aynen verimlilik. Çünkü hani toplam faktör verimliliği büyümelerine yine o bizim geçen yayında kullandığımız veri seti üzerinden gittiğimizde aslında Avrupa Birliği'nin Çin ve Amerika'ya karşı çok fazla pozisyon kaybettiğini görüyoruz. Hatta Ian Green'in Project Syndicate'te bir tane raporu vardı. Orada pandemi sonrası toparlanma süreçlerine baktığında AB'nin işte aşırı regülasyon nedeniyle kendi verimlilik kayıplarını telafi edemediğini ama Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in böyle bir ortamda çok hızlı bir şekilde tekrar verimlilik toparlanması yaşadığını söylerdi. Ama uzun vadeli baktığımızda, hani son 20 yıllık perspektife baktığında işte ABD'de verimliliğin her yıl ortalama %0,6 hızla arttığını, Çin'de bunun %0,3 civarında bir hızla olduğunu ama bunlar verimlilik artışı yaşarken ve hızlı bir şekilde büyürken ABD hem büyümenin yavaş olduğunu hem de büyümeye toplam faktör verimliliği katkısının negatif olduğunu, %0,4 civarında negatif bir katkısı var her yıl Avrupa Birliği ortalamasına. Dolayısıyla Avrupa elindeki kaynağı aslında her geçen yıl daha kötü, daha verimsiz kullanıyor gibi bir Aynen öyle. sonuç ortaya çıkıyor Draghi raporunun işaret ettiği. İkincisi ise maliyet laneti diyebileceğimiz bir mesele var. Şimdi Avrupalı bir sanayiciysen Amerikalı rakibine göre Draghi raporu diyor ki elektriğe 2-3 kat, doğalgaza da abi 4-5 kat daha fazla fatura ödüyorsun. Şimdi bu direkt sana bir maliyet dezavantajı yaratıyor değil mi? Çünkü Bu Amerikalı şeyle rakibin alakalı sahaya ama değil mi? Yani Draghi raporu bunun sebebi olarak single market dediğimiz yani ortak pazarın bravo. birçok Evet, alanda Avrupa'da tesis edilememediğini söylüyor. Yani finansal alanda, enerji doğru, alanında tamam diyor. Yani mal doğru. ticareti, insan dolaşımı buralarda entegrasyonu biz sağladık. Ortak kur politikası yani ortak para birimi daha doğrusu pardon ona da geçtik ama yani Avrupa Birliği'nin bu büyüklüğünü ve bir araya gelmesinin faydasını sağlayabilmek için enerji gibi, finansal sektörler gibi alanlarda da bir ortak pazar haline, dijitalde de Evet, ortak pazar haline gelmemiz lazım. Çünkü bizim rekabet ettiğimiz benzer ölçekteki ülkelerde bir ortak pazar gibi çalışıyorlar. Yani Amerika'da kesinlikle. yani 50 küsur, 50 eyalet mi var, 51 mi var? Eyaletler var ama bu bir ortak pazar
Amerika. Çin Tabii. zaten bahsetmeye gerek yok. Draghi diyor ki daha fazla entegrasyon yapmamız lazım aslında diyor şu ana kadar yapamadığımız alanlarda. Evet. Bir de biz bu entegrasyonu yapamazken yeni yeni stratejik bağımlılıklar yaratıyoruz. Orada da çok paradoksal bir durum var ya da trajikomik ne dersen adına. İşte güneş paneli paradoksu var meşhur gene Hı. Avrupa'nın. Yani yeşil dönüşüm diyor, temiz enerji diye bağırıyor değil mi sürekli? Hani bu kavramları sürekli gündemde tutan, bunlarla ilgili bütün stratejik çerçeveleri çizen ekonomik bölgeden bahsediyoruz. İşte stratejik otonomi diyorlar. Yani kendi kendimize yetelim aslında. Stratejik otonomi dediğimiz Evet. meselenin özü bu. Yani Ama stratejik otonomi Avrupa'nın dediğin şey yerli malı, yurdun malı, herkes onu malı, kullanmalı. evet. Bizim yıllardır aslında savunduğumuz bir şey ülkede haftasını bile kutladığımız ama hani Avrupa'nın çatılarına kurulan ve bu stratejik bağımsızlığı sağlayacak olan güneş panellerinin yani o yeşil dönüşümün motorlarından birinin %95'ten fazlası Çin'den geliyor abi. Yani Avrupa Birliği işte Rusya'daki gaz borusundan kurtulayım gibi bir zihniyetteyken kendini aslında Çin'deki güneş paneline göbekten bağlıyor gibi bir sorun var abi ortada. Dolayısıyla bu sorunun aslında finansal açıdan ima ettiği şey de şu. Ben kendi sanayimi dönüştürmek, onu daha enerji verimli kılmak istiyorum. Ama bunu yaparken de Çin sanayisini ya da Çin'deki sermaye birikimini finanse ediyorum. İşte Made Aynen öyle. in Europe'un arkasındaki panik aslında bu acı tablonun, bu verimlilik krizinin ve bu yavaş can çekişmenin de bir sonucu. Ama olayın tabii hani yeşil dönüşümü konuştuk. Bir de dijital dönüşüm tarafı var. Orada da hep konuştuğumuz mesele neydi Can? İhtiyar Avrupa. Yani Evet. yaşlanıyoruz. İşte bizim genç bir nüfusa ihtiyacımız var. O yüzden böyle yetenek çekiciliğine yönelik aksiyonlar mı geliştirsek? Ama yaşlanma sadece nüfusun yaşlanması değil, oradaki firma popülasyonunun da yaşlı Hı olması hı. gibi bir sorun var. Mesela verilere baktığında dünyada en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketlerin yaş ortalaması Çin'de 24, Amerika'da 34-35 civarında, Avrupa'da 69. Şimdi Avrupa dedelerin yönettiği bir sanayi müzesine dönmüş durumda abi. Hani öyle bir riski var ama daha vahimi de şu. Draghi raporunda benim en sevdiğim veri yani Avrupa gerçeğiyle ilgili şu. Diyor ki son 50 yılda Avrupa'da kurulup da değeri 100 milyar euroyu geçen tek bir şirket bile yok. Ama Evet. Amerika'da 6 tane böyle şirket var. Altan şirket var. Yani bu Şimdi bir şey söyleyeceğim unicorn'lar. sana. Söyle Sen abi. bu notunda çok enteresan bir veri seti kullanıyorsun Ekrem. Ben Türkiye'de bunun çok bilindiğini düşünmüyorum açıkçası. Biraz o veri setinin üzerinden ilerleyelim mi? Yani bu şeye bakarken sonra hızlıca da bu Mercosur ve Hindistan işine Olur. geçelim ki hani Türkiye'ye hakikaten risk mi değil mi? Bu veri seti nedir? Ben de bilmiyordum açıkçası. Şey Notun mi? sayesinde evet Ar-Ge veri yani tabanından mı bahsediyoruz? Ha dünyada en tamam. çok Ar-Ge harcaması yapan 2000 firma üzerinden bir analiz yapıyorsun. Şimdi bak bu Evet, çok evet. doğru bir iş. Çünkü bu Ar-Ge dediğimiz zaman şimdi hani 2000 firma şey denebilir işte kapsayıcı değil, geneli yansıtmıyor falan filan da zaten Ar-Ge yapan firma yani bir avuç firma var. Öyle hani genel ekonomilerin geneline teşmil olmuş böyle herkes cayır cayır iPhone icat etmiyor dünyanın herhangi bir yerinde bu arada. Yani Ar-Ge dediğin mesele firma nüfusunun en üst, en nitelikli tarafında oluyor. Tabii. Dolayısıyla bu çok enteresan. Mesela oradan bir veri vereyim. Az önce anlattıklarını da destekliyor. Bakın 2011 yılında en çok Ar-Ge harcaması yapan 2000 firma arasında ABD'li 652 firma varmış. AB 27 içerisinde 423 firma varmış. 2024'e geldiğimizde Çin bu arada 144 ile başlamış, 525'e gelmiş. Avrupa 423 ile başlamış, 318'e düşmüş. ABD'de 652 ile başlamış, 674'e gelmiş. Yani burada Avrupa'nın sahneden ayrıldığı yerde çok net bir şekilde sahneye Çin çıkmış. Amerika'da aşağı Evet. yukarı seviyesini korumuş vaziyette. Aslında bence bu grafik tek başına Draghi raporunun çok güzel bir özeti. Avrupa sahneden çıkarken Çin sahneye giriyor. Şimdi Evet. şeye gelmek istiyorum burada. Hani bu tespit yapmayalım da biraz daha güncele gelelim istiyorum müsaadenle. Avrupa'nın paniği bu, değil mi? Bu grafik. Hı hı. Tabii ki. Baba biz geride kalıyoruz. Bunu yapmak için Open Stratejik Otonomi diye bir şey yapmamız lazım. İçeride Made in Europe gibi işler, Safe gibi işler, dışarıda da işte yıllardır bekleyen Mercosur'la, Hindistan'la olan serbest ticaret anlaşmalarını bir an önce devreye almak. Şimdi senin notunda çok doğru bir yerden yaklaşmışsın gerçekten. Hindistan'la Türkiye'nin rekabetçilik yapısını ve ihracat benzerliğini mukayese etmişsin. Şimdi ihracat benzerliği neden önemli Hindistan'la Türkiye arasında? Çünkü eğer Hindistan menşeli mal yani Hindistan üretimi Avrupa'ya girmeye başlarsa ve bizim de Avrupa'ya sattığımız ve Avrupa'ya satarken rekabetçi olduğumuz ürünler üzerinden girmeye başlarsa Türkiye için çok büyük bir
risk teşkil ediyor, değil mi? Dolayısıyla bir bakalım ihracat benzerliğinde Hindistan Türkiye ne durumda? Ya bir risk var mı hakikaten? Bu arada şunu da söyleyeyim bu arada. Hindistan Avrupa Birliği anlaşmasının şu andaki detaylarına baktığınızda böyle hakikaten bir serbest ticaret anlaşması demek bence mümkün değil. Kapsamı dar, Yok. tarihler uzun. Bu daha çok bir jeopolitik pozisyonlama aslında. Çünkü AB ile Hindistan'a şöyle bakmak lazım. Kendi ekonomi etki alanlarının ikincisi her iki Hı hı. tarafta. Yani Hindistan Asya'da Çin'in birinci olduğu yerde ikinci, Avrupa Birliği de batıda diyelim Amerika'nın birinci olduğu yerde ikinci. Dolayısıyla Mercosur. ikinciler kendi aralarında birincilere diyorlar ki kendi alanlarının birincilerine baba bak bizim alternatiflerimiz var ilerleyiveririz diyorlar ama gerçek bir serbest ticaret anlaşması mı? Bence şu anki haliyle değil. Göreceğiz bakalım. Daha tabii Avrupa'da bunun ratifikasyonu lazım falan onaylanması lazım. O zaten Avrupa'nın hani baş ağrısı yani anlatabildim mi? 27 ülkenin bir şeyi ratifiye etmesi hakikaten onaylaması çok uzun mesele. Ama diyelim ki bu hakikaten bizim alışageldiğimiz gibi bir serbest ticaret anlaşması. O Hı hı. dünyada Hindistan'la Çin, Türkiye arasındaki ihracat benzerliğine bakmışsın. Neler buldun? Bir risk var mı orada Türkiye için? Var, var. Yani şeyde normal düz ihracat paylarından bir benzerlik hesapladığında, Hı hı. Hindistan, Türkiye'ye en çok benzeyen 7. sepete sahip ama Evet. hani rekabetçi olunan sektörler üzerinden gittiğinde, hani toplam işte her 2 ülkenin de rekabetçi olduğu sektörler uzayında ikimizin de aynı anda rekabetçi olduğu sektörlerin, payı ne kadar diye baktığında, Hımm. burada Hindistan en tepede yer alıyor. Bu da doğal olarak aslında bizim üretim yapılarımızın benzerliğinden kaynaklanıyor. İşte tekstil ve hazır giyim gibi bütün o HS sınıflaması, harmonize sistem sınıflaması ya da SITC gibi sınıflamalarda ürün sayısı olarak çok fazla paya sahip bir gruptan bahsediyoruz. Tekstil, hazır giyim, deri. İşte Ve onların hepsi de dominansı ve hepsi de Türkiye'nin şu anda yapısal meseleleriyle ilgili en çok sorun yaşadığı emek yoğun sektörler. alanlar. Bravo. Yani zaten Hindistan Anlaşması'nın tedirginlik yaratmasının ana sebeplerinden Hımm. biri bir de zamanlaması. Yani bizde Evet. kan kaybeden ve yıllardır rekabetçi olan, yani Türkiye'deki sermaye birikimini sağlayan sektörlerden birine yönelik doğrudan bir tehdit oluşuyor aslında. Ama şeye baktığında hani Avrupa'daki tamam hani milliyetçiliğin öne çıktığı bir dönemde işte Open Stratejik Otonomi gereği Çin'e karşı Hindistan bir ham madde arzı potansiyeli sunan Mercosur gibi 2 anlaşma öne çıktı. Aslında altını çizmiş olduk. Hani, 2 anlaşmanın rasyoneli birbirinden farklı. Mercosur'u biraz daha kendi ham madde, tedariki için kullanıyor. Hindistan'ı ise biraz daha aslında talep merkezi ve Çin'e karşı Çin artı bir stratejisinin, bir uzantısı ya da aslında bir başlangıç noktası. O yüzden başlangıç noktası demek daha doğru Can çünkü şey değil mi? Mother of all deals diye tanımlıyorlar. Yani bütün anlaşmaların Evet. anası diye tanımlanıyor Hindistan. O yüzden de hani, Biliyorsun şu Yüzüklerin an Efendisi'nde de yüzük bütün yüzüklerin anası deniliyordu. En sonunda Mordor'un karanlıklarında, derinliklerinde yok oldu biliyorsun. yok oldu, Hani yok oldu. Evet. Allah sonunu Şey, benzetmesin ama öyle deyince, böyle başlayınca da sonu Mordor'da bitiyor bazen. valla Allah Mordor'a ulaştırmasın. Ne diyeyim hani şeyde yüzük açısından ama şeyi diyeceğim hani Mercosur mantıklı şu anda çünkü hani elektrikli araç devrimi var falan bu abilerimizin de kritik toprak elementlerine ihtiyaçları var. Lityumdur, işte niyobyumdur. Bunlar da Brezilya'da, Arjantin'de çok fazla. Zaten 2023'te de AB'nin böyle bir tane notu vardı komisyonun. Hımm. Buraların bu kritik minerallerdeki rezerv açısından en öne çıkan bölgeler olduğunu söylerdi. Oradan da bir ışık yakmıştı aslında komisyon. Bak Hımm. ben bunlar benim işime yarayacak diye. Ama sonra şeye geldiğinde Hindistan'a işte Çin meselesini düşünüyorlar tabii. İşte pandemi döneminde tedarik zincirlerinde kırılma yaşandı. Bir yandan da işte Ar-Ge'dir, inovasyondur bunlar hayatta bu mertebelere gelemezler diye belki bütün o hikaye yazım sürecinin başında düşündükleri bir ülke dünyadaki küresel Ar-Ge'ye yön veren bir ülke haline geldi. Bu da onlar için bir risk. Onlar Çin böyle düşünürken, Çin böyle yükselirken, Çin böyle dünyaya yön vermeye başlarken yerlerinde sayıyor hatta geriye gidiyorlar. Çin'e alternatif kim olabilir? Senin dediğin gibi Hindistan. Çünkü bir de bir Evet, buçuk milyar nüfus var. evet, Dehşet bir potansiyel. Bir de bak Hindistan anlaşmasını diğer anlaşmalardan ayıran hususlardan biri ne? Hani dar kapsamlı diyoruz ama mesela IT alanındaki evet. yetişmiş insan kaynağının Aynen. O şeyi de çok var. önemli. Aynen öyle. Hareketliliği var. Çünkü o yani yaşlanma meselesine bir çözüm olarak da Hindistan'ı pozisyonluyor aslında baktığın zaman. Ama Aynen. risklere geldiğinde en büyük risk tekstil ve hazır giyim alanında. Yani tekstil ve hazır Türkiye giyimdeki için değil mi? Türkiye sektörlerin için konuşuyoruz. Türkiye için.
Türkiye için. Çünkü ya oradaki sektörlerin %53,5'u ikimizin de aynı anda rekabetçi olduğu Rekabetçi sektörler. oldu. Rekabetçi oldu. Bir de buralarda da eğer yani Rekabetçi şöyle hani olma kriterini de hemen rekab söyleyelim. Bunu RCA ile yaptın değil mi? Yani tabii RCA'in birden sen yüksek tanımla. olduğu, Relative Competitive Advantage'ın birden yüksek olduğu sektör, ürün gruplarını Tabii. alarak bunu hesapladın. Tamam. Tabii şimdi bu etki şey değil hani illa bu sektörlerin hepsinde bir risk yaşanacak gibi bir durum yok. Çünkü aslında sektörün kendi özelliği de ya da o sektördeki tarifenin nereden nereye indiği, o sektördeki ürünlerin taşıma maliyetleri gibi hususlar da Türkiye üzerindeki etkileri belirleyecek. Ama makro perspektiften baktığımızda bugüne kadar Türk tekstilcisinin ya da hazır giyim üreticisinin en büyük avantajı neydi sorusunun cevabı abiler bizim Gümrük Birliği VIP kartımız vardı. Aynen Şimdi öyle. bu VIP kart adı Gümrük Birliği olmasa da Hindistan'daki o rakip ülkelere de verilmiş oluyor. Bu da bir işte rekabetçilikler savaşı ortaya çıkarıyor. Şimdi bizim avantajımız ne? Hız ve moda. Biz yakınız. İşte Avrupa'da da hızlı ve işte fashion oriented bir şey var. Yani moda odaklı bir Talep hazır var. giyim sanayisi var. O yönde talep. Biz buna daha hızlı ve daha mesafe avantajımızı kullanarak rekabetçiliğini koruyan bir tepki verebiliriz. Ama bazı alanlar var ki buralar tamamen fiyat hassas. Yani maliyetin %1 bile düştüğünde rakibine karşı işte bunlar jenerik ürünlerin yani böyle üretim süreçlerinde ya da işte satış süreçlerinde çok fazla aslında farklılıkların Hı olmadığı hı. böyle amiyane ürünler basit tabiriyle. Bunlar direkt etkilenecekler. Hindistan özellikle emek maliyeti açısından Türkiye'den çok daha ucuz olduğu için Hindistan'ı öne çıkaracak. Şeyi yapmıştım. Dur sen şey yaparken ben de yaptığım ama rapora yazmadığım bir analiz vardı. Onu bulmaya çalışayım. O Buldum değerli hatta. izleyenler bakın hiçbir yerde Evet bak bulamazsınız. sizin için yeni bir analiz yaptık. Evet şeyde ya normalde raporda hani direkt şeyden bahsediyorduk. Hani o rekabetçi, bu rekabetçi, bu ne kadar diye ama çok hani kafa kafaya çatışmanın nerede olacağı. Hani Türkiye'nin Avrupa pazarında Hı. belki de ilk kez bu anlaşma yürürlüğe girerse böyle Hindistan'la muhatap olmak durumunda kalacağı alanın büyüklüğü ne kadar diye bir hesap yaptık. Orada da şey bu kriterler. Gene RCA kriterlerimiz var. Hı hı. Yani iki ülkede rekabetçi olacak ama bir de bu ülkelerin Avrupa Birliği pazarındaki o sektörlerdeki yoğunlaşma düzeyini de kontrol ediyoruz. Hı. Yani aynı anda hem Türkiye'nin rekabetçi hem Hindistan'ın rekabetçi olduğu sektörler arasında Türkiye'nin Avrupa pazarında yoğunlaştığı ama Hindistan'ın henüz yoğunlaşmadığı Anlaşmadı. ürünleri Yani tutuyorsun. potansiyel olarak Türkiye'den pazar payı çalabileceği, Türkiye için önemli Çalabilecek. olan ürünler. Evet. Ben buna kafa kafaya çatışma diyorum abi. Yani Güzel. böyle artık geldi rakip şeyde. Ya bunun toplam büyüklüğü Can sadece bizim Avrupa Birliği'ne yaptığımız ihracattan bahsediyorum. 30 milyar dolar Hı. Türkiye açısından. 431 tane sektör çıkıyor. Yaklaşık 5030 tane sektör var kullandığımız sınıflamada. Güzel. Bunların 431'inde biz Hindistan'la kafa kafaya çatışıyoruz. Şimdi bu sektörlerde Türkiye'nin toplam ihracatı 62 milyar dolar. Bunun 30 Tamam. milyar 2 dolarını milyar doları Avrupa Birliği'ne Avrupa'ya. yapıyor. 30 milyarına. Şimdi sektörel detayda incelediğinde ise bu saydığımız o 30 milyar doların %36'sı yani 10,8 milyar doları tek başına tekstil hazır giyim zincirinde oluşuyor. Yani 30'un 3'te birinden fazla diyelim hani %36 işte şeyde. İşte risk burada ama sadece burada da değil. Hindistan'ın yeni rekabet gücü Bir dakika dur, geliştirdiği alanlar var. bu 30 milyar dolar ne demek onu söylemek istiyorum. Şimdi bakıyordum ezberimde yoktu. Türkiye'nin Avrupa'ya yıllık ihracatı yaklaşık 110-120 milyar dolar seviyesinde. Dolayısıyla senin dediğin 30 milyar dolar yani Hindistan'ın da rekabetçi olduğu fakat bu STA ile yeni Avrupa pazarına girebileceği ve pazar payı alabileceği, Türkiye'nin rekabetçi olduğu ve AB'ye Değil mi? ihraç ettiği 30 milyar dolar Türkiye'nin AB'ye ihracatının yaklaşık %25'ini, oluşturuyor. Bravo Bu abi. çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. İşte burada rekabete gireceğiz. Yani o A! yüzden rekabetçiliği koruyacak aksiyonlar almak Türkiye açısından cidden önümüzdeki yıllarda özellikle Hindistan STA'sı yürürlüğe girdikten sonra çok ciddi politika alanlarından biri olarak karşımıza çıkacak. İşte mesele de o. Buna önceden hazırlıklı olabilir miyiz? Ya, Eğer burada şeyde. mesele şu, bir kere şimdi tabii biz bu podcast'i cumartesi günü çekiyoruz. 7 Şubat bugün. Dün biliyorsun Türkiye'deydi. AB'nin genişlemeden sorumlu komiseri Evet. Kos ve dün
Cuma akşamı da iş dünyası temsilcileriyle bir kapalı yemek yedi. Ve Hı hı. oradan çıkan sonuçta dediler ki ya yani böyle çok hani Avrupalılar da bu işi öğreniyor galiba. Tam bizim seveceğimiz açıklamayı yaptı. İşte AB artık Türkiye'yi görmezden gelemez. İşte bu Gümrük Birliği anlaşmasını mealen söylüyorum artık yenilemek, güncellemek, derinleştirmek falan lazım. Tabii o laflar bana biraz afaki geliyor. Yani biraz işte görelim isterim. Çünkü 10 yıl oldu zaten görevi verileli. Yani Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ilgili konuşmaların başlatılması görevinin verilmesine 10 yıl geçti, hiçbir şey olmadı yani arada. Dolayısıyla ben hep çok temkinli yaklaşıyorum bu işlere. Şimdi şunu bir ortaya koyalım. AB bu işleri yapmaya devam edecek, bu bir. Hı Adamlar bunu hı. söyledi. AB'nin stratejik bir körlüğü var mı? Bence kesinlikle var. Yani Güven Hoca bunu ta zamanda yazmıştı değil mi? Türkiye yeşillenmeden AB yeşillenemez diye. Evet. İşte bunu her şeye bence yayabilirsin. Türkiye güvenlik mimarisine dahil olmadan Avrupa güvenli olamaz. Türkiye ekonomik entegrasyonu sağlanmadan Avrupa'nın ekonomik güvenliği sağlanamaz. Yani bence her şeye bunu yayabilirsin. Çünkü zaten çok entegre olmuş vaziyetteyiz. Tamam, AB'de bir stratejik körlük de var ama şunu Hı hı. yapamayacağız. Yani şunu görmek lazım. AB'ye gidip de kardeşim sen Hindistan'la STA imzalama, sen Latin Amerika Doğru. ülkeleriyle imzalama, Afrika, Avrupa bunu yapacak. Tamam mı? Şimdi bizim bir mücadele alanımız bu. Yani o süreçlere dahil olma ve Avrupa ile ilişkimizi daha rasyonel bir tabana oturtma. Ama Hı esas hı. mesele bence tam senin az önce dediğin yere geliyor. Biz içeride ne yapacağız? Yani bunlar olmaya devam edecek ve bizim içeride ciddi bir rekabetçilik sorunumuz var ve en başta kendisini emek yoğun sektörlerde göstermeye başlıyor ve o da Türkiye'nin en netameli konusu şu anda. Çünkü bir yandan asgari ücret artışının yetmediğini Hı hı. biliyoruz. Bir yandan kurdan dolayı ihracatçının sıkıntıda olduğunu biliyoruz ki Güven Hoca'nın yine orada güzel bir yazısı vardı. Yani ABD dolarının değer kaybetmesine bakın. Türkiye'de kurun seviyesine bakmayın diyor Hı aslında. hı. O da anlamlı. O da aslında bizim dışımızda gelişen bir mesele. Dolayısıyla iş dönüyor, dolaşıyor. Biz içeride bu rekabetçiliği arttırmak için ne yapabiliriz bütün dünyada bunlar olurken? Çünkü esas mesele içeride ne yaptığımızla bu olacak. Yoksa AB nezdinde biz yine şeyimizi yapalım, lobimizi yapalım, Hı onların hı. bakış açısını değiştirmeye çalışalım, o süreçlere, karar verme süreçlerine entegre olalım. Biliyorsun DEİK geçen hafta bir mektup yayınladı. 2 hafta önce Financial Times'a yayınlandı. Avrupa'ya, Avrupa'nın yöneticilerine, Avrupa Birliği'nin yöneticilerine ithafen daha doğrusu. Şimdi bu mektuplar ne kadar işe yarıyor ben çok bilmiyorum açıkçası. Ama bizim hani Yani Avrupa bir şey nezdinde esas yaramadı yapmamız bugüne kadar. gereken, Bundan şimdi sonra da bu işten yaramayacaktır diye biz zarar düşünüyorum ben. görüyoruz ama Avrupa'da zarar görecek bir sürü firma var. Aslında bence bizim lobi A faaliyetimizi esas onların ses çıkarması üzerine yoğunlaştırmamız gerekiyor. Yani bu Business Europe aracılığıyla olabilir, ülkelerin iş dünyası örgütlenmeleri vasıtasıyla olabilir. Bence yani bizim Türkiye olarak lobimizi ülkelerin iş dünyasından ses çıkartacak şekilde aslında organize etmemiz lazım. Yani bu iş Brüksel'den lobiyle olacak, sadece oradan olacak bir iş değil diye düşünüyorum. Ya, ben Ne şöyle dersin? düşünüyorum, yani, bak şimdi yani, asıl meselelerden biri Çin'i ikame etmek değil mi? Hani, Evet, dünyadaki en büyük üretim üslerini Çin dışında topladığın zaman bile, hani, 10-15 tanesi bile Çin edemiyor. edemiyorum. Dolayısıyla, hani, AB'nin bu üçüncü taraf ülkelerle anlaşma yapmasının önüne geçebilmek gibi bir durum yok. Buradaki ana Yok, sıkıntı Gümrük gerçekçi de değil. Birliği'nin asimetrisi. Yani, gerçekçi de değil. Yani, ortada bir asimetri problemi var ve bunun yarattığı bir bedavacılık riski var. Yani, işte, AB Hindistan'la anlaşma imzalıyor. Hindistan Gümrük Birliği üzerinden kendi mallarını Türkiye'ye sokabiliyor. Sonra biz Hindistan'a gidip "Kardeş sen bize gümrüksüz mal sokuyorsun. Gel sen de bizim mallara gümrüğü kaldır." dediğimizde de diyorlar ki "Yok canım sağ ol ben almayayım. Ben Avrupa üzerinden zaten senin pazarına girdim. Neden sana kapımı Veya açayım ki?" veya Yani gel baba pazarlık yapalım diyor ama zaten masaya kaybetmiş oturuyorsun. Yani o çok kaybetmiş olur. asimetrik bir 1-0 pazarlık geride masası. vermiş. Abi yani bu sorunu, bu asimetrik yapıyı Gümrük Birliği'nin çözmediğimiz sürece bu şu şekilde bence en güzel izah edilir. Avrupa Birliği işte Hindistan gibi ülkelerle evleniyor. Düğün masrafını Türkiye'ye yıkıyor. Bir de bulaşığı da Türkiye'ye yıkatıyor. Tamam mı? Hani şeyde Üstelik yani altınlardan hiçbirini almıyoruz. hiçbirinde altınları da vermiyor, tamam mı? O yüzden, hani, ana mesele bu ve bunu yaparken senin dediğine tamamen katılıyorum. Hani, kendi lobi faaliyetini empatik yapman gerekiyor. Yani defansif lobi faaliyeti bir işe yaramaz. Çünkü sen evet, Hindistan'dan çok daha yetkin üretim becerilerine sahip, bir ülkesin. İşte, yeşil dönüşüm gibi kriterler masaya konduğunda başka ülke gruplarına ya da Avrupa'ya kıyasla henüz yavaş olsan da
mevcut durumun itibariyle Hindistan'dan ya da Brezilya'dan gene daha iyisin. Ama şeyi de biliyoruz, yani bu konu politik açıdan senin ülkenin en tepe düzeyde gündeminde ve buna yönelik aksiyonlar almak için de çalışan bakanlıkların var. Yani önümüzdeki 5-10 yıllık projeksiyonda senin kendi tedarik zincirlerinin yeşilleşme sürecinde zaten benim gibi tedarikçilere ihtiyacın olacak ki kendi arzu ettiğin işte Aynen öyle. karbon Aynen azaltım öyle. sürecini gerçekleştirebilesin. Ya da Aynen öyle. dijitalleşme istiyorsan, yani bende de zaten yeterince iyi insan kaynağı var. Gel eğitim alanında seninle işbirliği yapalım. Türkiye'de hala çok yüksek bir genç popülasyon var. Bu popülasyonu işte bu gümrük birliği kapsamı içinde nasıl daha efficient kullanabiliriz, daha verimli kullanabiliriz? Evet, Gel buna cevap arayalım evet. diyelim ama biz hep defansif yaklaşıyoruz genelde. Burada istersen yavaş yavaş bağlayalım. Bu arada şunu da hemen şey yapayım. Dün KOS'la olan bu görüşmeden sonra TÜSİAD Başkanı Ozan Diren güzel bir açıklama yaptı bence. Yani TÜSİAD'ın bu işi doğru yerden yakaladığını düşünüyorum. Aşağı yukarı burada çizdiğimiz çerçeve içerisinde bir yol haritası belirliyor. Bir de şunun olması lazım bence Türkiye'de Ekrem. Şimdi DEİK, TÜSİAD, TOP, MÜSİAD, şimdi Hı hı. aklıma gelmiyor birçok iş dünyası bu konuda bir ortak hareket etme becerisi göstermeleri lazım. Bizim Kesinlikle. iş dünyamız bunu pek beceremiyor. Aslında aşağı yukarı aynı şeyi söylüyorlar ama herkes kendi muhtelif sebeplerle, onun detaylarına girmeyelim, başımız belaya girer. Ama muhtelif sebeplerle herkes kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Burada iş dünyasının bence daha koordineli gidiyor olması lazım ve daha tek ses olarak ortaya çıkması lazım. Çünkü şunu da görmek lazım. Şimdi Avrupa nezdinde baktığında TÜSİAD başka bir yere konuşabiliyor. TOP başka bir yere konuşabiliyor. MÜSİAD başka bir yere konuşabiliyor. DEİK başka bir yere konuşabiliyor. TİM başka bir yere konuşabiliyor. Yani bunların hepsi aynı yere konuşmuyor aslında. Bunların sesini duyan, bunları ayrı ayrı ciddiye alan Avrupa'da farklı farklı çıkar grupları var. Dolayısıyla bu bence çok büyük bir zenginlik bu arada. Çok büyük bir fırsat. Bunun da bir araya gelmesi gerekiyor. Son olarak şurada bitireyim belki. En önemlisi bakın Made in Europe, Hindistan Anlaşması, Mercosur Anlaşması, açık stratejik otonomi, bütün bunların hepsi 2 hafta önce sürpriz olarak piyangodan çıkmadı bize. Adamlar Evet. yıllardır bunu yazıyorlar, çiziyorlar, işte araştırma fonları veriyorlar, millet bunun ekonometrik analizlerini yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Yani bu bize doğru geliyordu zaten. Dolayısıyla burada da iş kamuya düşüyor. Ya ve Türkiye'de çok nitelikli bir kamu olduğunu düşünüyorum ben. Çok nitelikli bir bürokrasi olduğunu düşünüyorum. Ya bunlar böyle bize göz göre göre gelen şeyler. Bunlara ön almak lazım. Çünkü strateji dediğin şey budur. Strateji dediğin şey başına bir şey geldiğinde ne yapacağını kestirmek değil, başına bir şey gelmeden bunlara önlem alabilmektir. Hem bunları okuyacak kapasite var, hem buna önlem alabilecek kapasite var. Ama her şeyi son dakikaya bırakıyoruz diye düşünüyorum. Senin bu raporun TEPAV'dan çıkacak 9 Şubat haftası. Evet. Meraklılarına eğer yayınlanmadan önce çıkarsa linki de koyarız. Hakikaten çok güzel bir ampirik bir değerlendirme olmuş. Eline sağlık. Haftaya ne Teşekkür ederim. konuşalım? Haftaya ne konuşalım? Güney Ya Afrika'daki şu penguenlerin Ya, durumunu konuşalım. şeyi çalışıyorum bu ara, onu konuşalım aslında ya. Türkiye'de sıkıntı haline geldi. Kur, yani Ha, ihracatçı işte kurun düzeyinden şikayet ha. ediyor. Para politikası tarafı da diyor ki aman diyor TL değer kaybederse ben enflasyonu kontrol Enflasyonu edemem. tutamam. Aynen. Biraz böyle hani exchange rate pass-through Olur. artı kurun rekabetçilik üzerindeki etkisi ve ihracat üzerindeki etkisi. Bunların Bak sentezlerinden bir bunu özümleşme var mı yok bağlamasaydın mu? ben yoktum. Evde yoktum da bunu bağladığın için şimdi sohbete dahil olabildim. Ekrem çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Burası çok önemli podcast'i dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Eşe dosta herkese yaymayı unutmuyorsunuz. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.